Lider güçlü bir kadın ve çok diplomasiyi iyi kullanan bir kadın. Aile içinde, bütün harem, yani padişahın haremi derken bu haremin içinde sadece karısı, sadece çocukları yok. O haremin içinde birçok insan var. Padişahın himaye ettiği birçok orada ne bileyim korumak için yanına aldığı birçok insan da dahil olmak üzere, çok çalışanlar olmak üzere. Harem çok kalabalık bir dünya aslında. Belli sayıda insan yok. Bayağı kalabalık bir dünya dediğim gibi. Ve işte Bidar bütün haremi idare ediyor. Sözünle güvenilen ve dediğini yapan ve sözü geçen bir kadın, güçlü bir kadın. Evet, Sultan Abdülhamit Han 600 yıllık Osmanlı tarihi içinde en uzun tahta kalan çok önemli bir padişah. 33 yıl tahta kalmış bir padişah. Osmanlı'nın özellikle çöküş dönemindeki Osmanlı'nın 33 yıl kadar çöküşünü engelleyen, özellikle de Avrupa ülkeleriyle akıl oyunlarıyla, siyasi zekasını kullanarak Osmanlı'nın çöküşünü 33 yıl geciktirmiş çok önemli bir padişah. Yaşadığı dönemde de, ondan sonraki dönemlerde de, şu an Türkiye'de hala çok tartışılan bir padişah. Özellikle uygulamalarıyla, 33 yıl boyunca saraydan hiç çıkmamasıyla, fakat o çıkmamaya rağmen dünyanın her yerine bir şekilde kolunu uzatarak kendi Osmanlı Devleti'ni korumaya çalışmasıyla çok önemli bir padişah bizim 600 yıllık Osmanlı tarihimiz içinde. Ben kendi karakterim adına cevap vereyim buna. Tabii ki Osmanlı'da biraz harem kapalı bir dünya. Çok fazla açıklanabilir bir dünya değil. Çok fazla bu konuda çok kitap yok, anlatan yazılı bilgi yok. Sadece Abdülhamit Han Osmanlı'nın son padişahlarından biri olduğu için ve yakın dönem geçmiş tarih olduğu için biraz daha fazla bilgi edinebilmek gibi bir şansımız oldu bizim. Daha fazla fotoğraf var mesela. En azından fotoğraflar çok yardımcı oldu. Aile fotoğraflarından işte kıyafet detaylarını, biraz daha nasıl duruyorlar, nasıl vücut dilleri var veya işte saçlarını nasıl taramışlar, ne gibi takılar kullanmışlar ve biraz etraftaki dekorasyonu görebilmek ya da ne bileyim işte özel hayatlarında nasıl hayat alanlarını nasıl kullandıklarını görebilmek biraz daha fotoğraflardan daha mümkün oldu bizim için. Bu çok kolaylık sağladı. Ama gerçekten bence bu dizinin en eğlenceli yönü çok görsel olarak çok zengin olması. Yani kıyafetler, tabii ki biz bir platonun içinde çalışıyoruz, stüdyoda çalışıyoruz ama önemli saraylarımızdan biri Yıldız Sarayı'nın birçok önemli bölümü oraya tekrar inşa edildi ve çok profesyonel bir şekilde inşa edildi bunlar. Tamamen aslına uygun bir şekilde. Maddi olarak da tabii ki bu çok iyi bir paraya çıktı ama her şey çok profesyonel ve çok aslını yansıtır bir durumda. Biz de o stüdyonun içinde tabii ki tamamen o zamanı ve o tarihi hissedebiliyoruz oynarken. Tabii başlı başına Sultan Abdülhamit Han'ı dizi yapmak büyük riskti. Aslında Türkiye'deki sinemacıların en çok yapmak istediği dönemlerden biriydi. Hakkında en çok kitap yazılan padişahlardan biri olduğu için elimizde çok belge vardı. Özellikle kızının yazdığı kitap benim için de çok yol gösterici oldu. Tabii ki ülkenin çoğunun atası olarak kabul ettiği bir padişah. Özellikle İslam aleminin halifesi olarak kabul edilen, son halife olarak kabul edilen bir padişah olduğu için riskliydi. Fakat güzel bir çalışma dönemi geçirdik, uzun bir çalışma dönemi geçildi. Ön hazırlığı çok iyi yapıldı. Biz de böyle ince ince çalışarak, her şeyi ayrıntısıyla hesaplayarak, hatta şu an bile sette, set halindeyken bile tekrar durup, tekrar sorup, tekrar danışmanlara telefon açılarak yolumuza öyle devam ediyoruz. Çünkü en ufak hatayı kabul etmeyecek bir karakter. Şimdilik iyi gidiyoruz, her şey yolunda. Bence öncelikle Türkiye'de çok gelişmiş bir sektör var, dizi sektörü.
Çok fazla iş yapılıyor ve birbirinden çok farklı hikayeler, iyi hikayeler bulunabiliyor. Çünkü Türk izleyicisi çok iyi bir izleyici, iyi bir TV izleyicisi kitlesi var Türkiye'de. Bunu karşılamak için birbirinden çok daha iddialı, hep birbirini aşmaya çalışan diziler yapıldı yıllar boyunca. Ve bence bu çok daha fazla profesyonelleşmeye ve sektörün çok büyümesine yol açtı. Dediğim gibi Türk dizilerinin çok bence en ayırt edilebilir tarafı farklı hayatın içinden ve çok çekici, sıcak hikayeler yakalanması. Çok renkli bir geçmişimiz var, çok önemli bir tarihimiz var. Özellikle yaşadığımız coğrafya binlerce yıldır çok farklı kültürlerin gelip geçtiği bir coğrafya ve o yüzden çok hikayemiz var. Bizde yani daha anlatılmamış çok hikayemiz var. Bir de biz toplum olarak masal anlatmayı ve masal dinlemeyi çok severiz. Hikayelerimizin de, dizilerimizin de öyle bir yanı var. Biz masalsı havayı çocukluğumuzdan itibaren çok benimsemiş bir toplumuz. Tabii teknik imkanlar geliştikçe, özellikle bizim Özlem'in de bahsettiği gibi televizyon seyircimiz çok fazla ve televizyon dizisi izlemeyi seven çok büyük bir kitlemiz var. Onlara daha iyi projeler hazırlamak istedikçe o sektör kendiliğinden gelişti ve teknik anlamda da dünyayı iyi takip eden bir sektörümüz var. Teknikle bizim masalsı anlatımımız birleştiği zaman ve samimi bir havayla bunu anlattığımız zaman dünyanın her yerine ulaşabildik. Özellikle de evrensel konuları seçmeyi tercih ediyoruz. O evrensel konular içinde kendi dünyamızdan bir şeyler katmayı seviyoruz. Projelerimizde öyle bir tat var. O evrenselliğin içinde bizim dünyamızı hisseden, bizim o sıcaklığımızı hisseden insanlar da bizim dizilere rağbet gösteriyorlar diye düşünüyorum. Fakat bir taraftan şunu da eklemek isterim. Payitaht aynı zamanda hem sıcak bir konusu var tabii ki ama görsel olarak çok zengin bir iş gerçekten. Bütün dekor özel olarak hazırlandı. Gerçekten çok önemli bütçelerle çok özenli bir şey çıkarılmak etkilendi ortaya. Bence yani özellikle görsel olarak izleyenleri çok etkileyebilecek ve ilgisini çekebilecek bir dizi. Yani politik, ve müzikleriyle bence bir de. Yani politik dramanın çok önemli örneklerinden biri, en azından bizim ülkemiz için şu an. Evet. O politik dramayı seven seyirciler için iyi bir alternatif olacaktır diye düşünüyorum.